Valencia Kasım 1989'da Dona Bolivia Lastra ve Remberto Valencia'nın çocuğu olarak San Lorenzo, Ekvador'da doğdu. Küçükken top şeklindeki her şeye tekme atmayı severdi. Annesi Dona, Enler'ın, diğer çocuklarının aksine, onunla hamileyken karnına daha sert tekmeler attığını gülümseyerek anlatıyor. Yoksul bir ailede dünyaya gelen futbolcunun babası, geçimini süt satarak sürdürüyor. Valencia'da çocukluğunun büyük kısmında süt işinde babasına yardım ediyordu. Her çocuk gibi Ener'in de en büyük hayali kendine ait bir futbol topuydu, ancak babasının maddi durumundan dolayı bu çok mümkün olmadı. Ünlü futbolcunun çocukluğundaki ilk topu babasının yaptığı bez top oldu. Yaklaşık 10 yıl sonra, bir zamanlar bez topla oynayan çocuk kendini ülkesinin milli takımında buldu. Her Güney Amerikalı çocuk gibi Ener de futbol hayatına mahalle aralarında başladı. Mahalle aralarında yeteneği fark edilen futbolcu, yerel bir akademi olan Caribe Junior ile denemeler için çağrıldı. Caribe Junior, Ekvador futbolunda üst düzey bir takım değildi, ancak her zaman genç oyuncuları ülkedeki daha büyük takımlara gönderiyordu. Ener, Caribe Junior altyapı sisteminde hedefine devam etti. Akademide 2 yıl geçirdikten sonra, becerileri ülke genelinde ivme kazanmaya başlamıştı. Kısa sürede Ener, Guayaquil şehrinde bulunan ülkenin en önde gelen kulüplerinden biri olan Club Sport Emelec tarafından yapılan denemelere davet edildi. Ener, Emelec'teki ilk haftalarında parasızlıktan barınma sorunları yaşadı. Formu gittikçe yükselen Ekvadorlu futbolcu, 2010 Dünya Kupası yılında Emelec Akademisi'nden başarıyla mezun oldu. Arjantinli ünlü antrenör Jorge Sampaoli'nin gelişiyle Emelec takımında formu gittikçe yükselen Ener 2 yıl içinde ülkenin en önemli futbolcularından biri haline geldi. Emelec takımı Valencia'nın büyük katkısı ile 11 yıl sonra şampiyon oldu. Ekvador milli takımında oynamaya başladıktan 1 yıl sonra, yabancı futbol kulüpleri onun için mücadele etmeye başladı. Ancak Ener'in bir sonraki durağı Meksika'nın Pachuca kulübü oldu. Ener'in babası olduğu için Meksika'daki ilk zamanların zor geçtiğini, hatta bazen ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirtiyor. Ancak Ener bunları futbolu ile susturmayı başarmış. Valencia beklenen çıkışı 2014 Dünya Kupası'nda yaptı. Eski Ekvadorlu futbolcu Cristian Benitez'in karın zarı iltihaplanması sonucu ölümünden sonra Ener onun yerine forvet olarak milli takıma alındı. Ekvador'un İsviçre'ye karşı oynadığı açılış maçında gol attı. Ardından Dünya Kupası'nda Honduras'a karşı 2 gol attı. Bir başka 2014 Dünya Kupası golü de Bolivya'ya geldi ve bu gol onun adını turnuvada Güney Amerika'nın kahramanlarından biri olarak pekiştirdi. Ener, 2014 Dünya Kupası'nda yaptıklarıyla ülkesinde adeta bir kahraman ilan edildi. West Ham United, 2014 Dünya Kupası sırasında oyuncuyu transfer etmek için büyük bir mücadele verdi ve bunu başardı. 2 sezon sonra Ener Everton takımına katıldı. Takımına 21 maçta 3 gol, 2 asistlik katkıda bulundu. 2017 yılında 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle tekrar Meksika Ligi'ne döndü. 2017-2018 Meksika Ligi'nde sezonun oyuncusu oldu. Toronto FC ile oynanan Campeones Cup final maçında yer aldı. Maçı Tigres 3-1 kazanarak kupanın galibi oldu. 2019-2020'de CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçın kadrosuna alındı. 1 gol ve 1 asist yaparak kupa kazananı olarak madalya kazandı. 28 Ağustos 2020'de Fenerbahçe ile bonservis bedeli olmadan 3 yıllık sözleşme yaptı. Süper Lig'deki ilk resmi maçına ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta çıktı. Valencia'nın kişisel yaşamında da bazı ilginç kesitler var. Ekim 2016'da, çocuğunun nafakasını ödemediği için hakkında yakalama emri çıktı. Şili ile oynanan FIFA Dünya Kupası elemelerinde polisler onu tutuklamak için saha kenarına geldi. Valencia durumun farkına varınca sahadan sakatlanma numarası yaparak kaçmaya çalıştı. Ağustos 2020'de kız kardeşi Ekvador'un San Lorenzo şehrinde silahlı bir çete tarafından rehin alındı. Valencia'nın kız kardeşi 29 Ağustos'ta Ekvador polis ekipleri tarafından kurtarıldı.